Bize çocukluğumuzdan bu yana hep Avrupa masallarını anlattılar. Pamuk Prensesler, Uyuyan Güzeller, Rapunzeller. Onlar hep mutluydular. Yakışıklı prensi buldular ve sonra gökten 3 elma düştü. İnsanlık için yürekleri çarpsa da insanlık için eser verdiklerini hiç görmedik. Gözyaşı döktüklerini duymuş olsak da sokaklara çıktıklarını, onlar için yardımlar topladıklarını, hatta ellerinden tutup saraylarını aldıklarını görmedik. Halbuki bizim masallarımızda demiyorum, bizim geçmiş gerçek hayatlarımızda öyle prenseslerimiz var ki, onlar hem alnı secdeliydi, hem yoksulun fakirin yanındaydı, hem de o zenginliğe rağmen kendileri mutlu olmasa da insanları mutlu etmek için çırpınıyorlardı. Hayatının son 30 yılının bütün Ramazan aylarında itikafa çekilen bir prensesimiz vardı bizim. II. Mahmud'un kızı Adile Sultan. O hiçbir zaman mutlu olmadı. Mutlu olamadı. Ama çevresindekileri mutlu etmek için bütün bir ömrünü harcadı. II. Mahmud deyince aklımıza Vakayı Hayriye gelir. Dünya tarihinin ender vakalarından bir tanesi. Genelde hep ordular, askerler yönetime darbe yaparken II. Mahmud halkı ve ulemayı arkasına alarak 1826 yılında askere bir darbe gerçekleştirdi. Yeni bir ordu kurmuştu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. O günlerde yaptırdığı camilere Nusretiye, Zafer ya da Hidayet isimlerini verecekti. İşte o mutluluğa mutluluk katan bir hadise cereyan etti. Bir kızı dünyaya geldi. Adını Adile koymuştu. Adile Sultan, II. Mahmud'un göz bebeği. Ama bu kız çok mutlu olamayacaktı. Daha birkaç yaşındayken annesi Zernigar Hanım bu fani hayata gözlerini yumacak, Adile Sultan o küçücük yaşlarında öksüz kalacaktı. II. Mahmud onu aldı, bir diğer eşine, Nevfidan Hanım'a götürdü. Bundan sonra onun annesi sensin dedi. Ve Nevfidan Hanım ona hakikaten annelik yaptı. Adile Sultan 13 yaşına geldiğinde o çok sevdiği, gözüne bakıp titreyen babası II. Mahmud'u kaybetti. Artık öksüz olmak yanında Adile Sultan yetimde kalmıştı. Serpiliyordu. Genç bir kız olmuştu. O günlerde Kaptanı Deryalığa doğru yürüyen yakışıklı bir subay vardı. Mehmet Ali Paşa. Onunla evlendirildi. Haydarpaşa Garı yakınlarındaki o büyük sahrada bir hafta süren bir düğün töreni yapıldı. Hatta bu düğünde Osmanlı tarihine ilk olmak üzere dev bir balon bile uçuruldu. Birbirini çok seven bu çiftin arka arkaya 3 çocukları oldu. Sıdıka, Aliye ve İsmail. Fakat mutlulukları çok uzun sürmedi. 3 çocuk arka arkaya vefat ettiler. Ve Eyüp Sultan'da Bostan İskelesi'nin köşesine, Cülüs yolunun Haliç'le sularının buluştuğu yere sarı afyon taşından bir türbe yapıldı. 3 küçük beden arka arkaya bu türbede yerlerini aldılar. Artık yüreği yanan acılı anne her cuma Eyüp Sultan'a gidiyor. O sarı afyon taşından türbenin kapısına duruyor. Saatlerce ağlıyor, dua ediyor, Kur'an okuyordu. Bir süre sonra çok sevdiği eşi Mehmet Ali Paşa hastalandı, yataklara düştü. Ve ardından o da vefat etti. Adile Sultan yine Eyüp Sultan'daydı. Büyük bir cenaze merasimi gerçekleşmişti. Bir süre sadrazamlık da yapan Rize'nin Kaptanpaşa köyünden bu yiğit adam toprağa veriliyordu. Sarıtaş'tan türbenin kapısından bir tabut daha içeri girecekti. Artık içeride 4 tane mezar vardı. Adile Sultan'ın 3 küçücük evladı ve çok sevdiği eşi Mehmet Ali Paşa. Ailesinden yadigar sadece genç kızı kalmıştı. Hayriye Hanım. Kızını kendi elleriyle evlendirdi. Daha mürüvvetini yeri görmüş genç kız hastalığa yakalandı. Verem olmuştu. O günlerde verem hastalığının çaresi yoktu. Ve günden güne eriyen Hayriye Hanım hasta yataklardan bir türlü doğrulamadı.
ve bir gün son nefesini annesinin şefkatli avuçları arasında dururken verdi. Adile Sultan gözyaşlarıyla yine Eyüp'te Cülüs yolundaydı. Her bir Osmanlı padişahının tahta geçeceği ilk cuma günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kılıcının arkasında heyecanla yürüdüğü o Cülüs yolunda Adile Sultan bu kez 5. kez gözyaşlarıyla yürüyordu. Gencecik kızı Hayriye Hanım'ın vefat etmiş bedeninin arkasında. Ve o sarı taşlı türbeye 5. bir beden giriyordu onun gözyaşları arasında. Adile Sultan artık Eyüp Sultan'a daha bir yakındı. Oradan ayrılmayı pek istemez olmuştu. Çünkü eşi ve 4 çocuğu Eyüp'te metfun bulunmaktaydı. Ramazanlar geliyor, Adile Sultan Eyüp'ten ayrılmak istemiyordu. Bir karar aldı. İtikafa Eyüp'te çekilme kararı. İtikaf odasına kapandı. Ramazan'ın son 10 gününü orada geçirdi. Gündüz Eyüp'e geldiği gibi geceyi de orada geçirmek istiyordu. Nitekim 4 ciğerparesi ve kocası orada bulunmaktaydı. Aradan yıllar geçti. 2. Ramazan ve son 10 gün itikaf. 3. Ramazan, 4. Ramazan ve koskoca bir 30 yıl geçmişti. Adile Sultan hiç yılmadan, bitap düşmeden, usanmadan her Ramazan'ın son 10 gününü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde geçirmesi gibi itikafta geçiriyordu. Bir gün yolunuz Eyüp Sultan'a düşerse sabah namazının arkasından caminin imamının cemaatle beraber avluda toplandığını ve dua ettiklerini göreceksiniz. O duada Fatih Sultan Mehmet'in adını anacaklar. Cami ve türbeyi yaptırdığı için. 3. Ahmet ve Nevşehirli İbrahim Paşa'nın adını anacaklar. Minareleri yenilediği için. 3. Selim'in ve annesi Mihrişah Sultan'ın adını anacaklar. Camiyi yeniden yaptırdı ve anne de imaretle Sıbyan Mektebi'ni yaptırdığı için. Ve bir de Adile Sultan'ın adını andıklarını duyacaksınız. O da oradaki itikaf odasını ve türbeyi yeniden elden geçirip bakımını yaptırdığı için. Ve oranın kadim bir ziyaretçisi, destekçisi olduğu için. Adile Sultan yaşlıydı. Hatta yılları öyle bir kovalamıştı ki Osmanlı saltanat ailesinin en yaşlı ferdi haline gelmişti. Kendi babası dahil 5 tane Osmanlı padişahı görmüştü. O günlerde tahtta 2. Abdülhamit Han vardı. Adile Sultan büyük halaydı. 2. Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan anlatıyor. Her ay babama haber gönderir ve onu ziyarete gelirdi diyor. Babam kendisini sarayın kapısında ayakta karşılardı diyor. İçeri giriyorlar. 2. Abdülhamit Han halası o yaşlı kadın Adile Sultan'ı büyük sedire oturtuyor. Kendisi karşısında küçük sedire oturuyor. Hazinedar kahve getirdiğinde 2. Abdülhamit Han kalkıyor. Tepsideki kahve fincanını alıp kendi elleriyle halasının önüne bırakıyor. Kendi kahvesini alıp karşısına geçiyor. Tevazu ile oturuyor. Sonra Ayşe Sultan ve diğer çocuklar gelip ellerini öpüyorlar, temennada bulunuyorlar ve çıkıyorlar. Birkaç saatlik ziyaret sonrası Adile Sultan ayrılırken Padişah Abdülhamit Han onu yine sarayın kapısına kadar uğurluyor. Ve yılları kovaladı. Yine bir Ramazan gelmişti. Adile Sultan'ın itikafa çekilme kararı aldığının 30. yılıydı. Ve 30. itikaf dönemi gelmişti. Ramazan'ın son 10 günü. O gün Kur'an cüzlerini yanına aldı. Enam-ı şeriflerini aldı. Eyüp Sultan Türbesi'ne gitti. Türbedeki o teşrif ettirdiği küçük odaya girdi ve 10 günlük dua ibadet dönemi başladı. Az yiyordu, hiç konuşmuyordu, az uyuyordu. Sabahlara kadar, akşamlara kadar secde ediyor, dua ediyor, gözyaşı döküyordu. Arada bir eşi ve çocuklarının yattığı türbeye doğru yöneliyor, daha şiddetli dua ediyordu. Ve Arife günü geldi çattı. Ertesi günü Ramazan bayramıydı. Koskoca bir 30 yıl geçmişti. Osmanlı saltanat ailesinin en yaşlı ferdiydi. Herkes ona gıptayla bakıyor, herkes saygı gösteriyordu. Ama o kalabalıkların içerisindeki yalnız kadındı. O gece itikafını tamamladı. Dualarla türbeden ayrıldı. Nusretiye Camii ile Kılıç Ali Paşa Camii arasındaki Mecidiye Köşkü eviydi. Oraya gitti. Nedimeleri karşıladı. Odasına geçti. Ertesi gün Ramazan bayramıydı. Yeni bir bayram,
Ama bu bayramda eşi ve çocukları yine onun yanında olmayacaklardı. Seccadesini serdi. Uzun uzun namazını kıldı. Tesbihini çekti. Ve aradan saatler geçti. Sabah olmuştu. Saatler ilerliyordu. Ama Adile Sultan odasının kapısını açıp yardımcılarını odaya buyur etmiyordu. Dışarıdaki kadınlar telaş içindeydiler. Adile Sultan gün ağarmasına rağmen acaba neden kalkmamıştı? Saatler saatleri kovaladı. En yaşlı Nedime diğerlerine baktı. Kapıyı biz açalım dedi. Kapıya yaklaştılar ve açtılar. Adile Sultan odasında seccadesinin üzerinde kapanmış öylece durmaktaydı. Yanına gittiler. Kulağına fısıldadılar. Hareket, ses yoktu. Kollarına girdiklerinde kucaklarına yığılan Adile Sultan'ın saatler önce ruhunu teslim etmiş olduğunu anladılar. 30 yıl boyunca 30 Ramazan, 30 Kurban Bayramı görmüştü. Bayramlar mutluluk günleriydi. Çünkü sevdikleri gelirdi. Eşi, çocukları, torunları ve diğerleri. Adile Sultan'ın bu anlamda hiç kimsesi yoktu. 30 Ramazan geçirmişti. Eşi ve çocukları olmadan. Belki de o gün sabah son secdesini yaparken başındaki kıpkırmızı fesi, üzerindeki siyah takımlarıyla Mehmet Ali Paşa, genç kızı Hayriye Hanım ve 3 küçücük çocuk onu bu 30. Ramazanında garip bırakmamışlardı. Adile Sultan hayırsever bir kadındı. Galata Mevlevi Hanesi'nin avlusundaki şadırvan da onundu. Arap Camii'nin bahçesindeki şadırvan da onundu. Gül Camii'nin bahçesindeki mektep de onundu. Haliç kıyısındaki Kadınlar Kütüphanesi de onundu. Kandilli Kız Lisesi olarak yıllarca kullanılan, kendisini de bir kız yurdu gibi kullandığı Kandilli Sarayı da onundu. Daha nice hayır eserine ortaya koyan, imza atan da oydu. Yüzlerce kızı okutmuş, yetiştirmiş, çeyizini düzmüş ve evlendirmişti. Ve o gün 30. Ramazanında, Ramazan bayramının 1. gününde gözyaşlarıyla hüzünlü bir topluluk, saray ahalisinin de katılımıyla yine Cülüs yolundaydı. Sarı Afyontaşı'ndan türbeye 6. bir cenaze bırakılmaktaydı. O, Osmanlı saltanat ailesinin en yaşlı kişisi olan Adile Sultan'dan başkası değildi.